Ölüm, şüphesiz herkes için kaçınılmaz bir sondur. Ancak hepimizi korkutur. Peki her insan için çok büyük bir bilinmez olan ölüm, insanlara yaklaştıkça aylar öncesinden kişilerde oluşturduğu psikolojik ve bedensel belirtiler nelerdir biliyor musunuz? İşte bu konuda sayısız araştırma yapan bilim insanlarına göre yaklaşan ölümün insanlar üzerinde bıraktığı belirtileri sizler için hazırladık. Tabii öncelikle şunu da belirtelim. Dediğimiz gibi bu bilim insanlarının yaptığı genel bir çalışmadır ve ölüm her insanda birebir aynı yolu izleyecek değildir. Ayrıca bu belirtilerin birkaçı değil, oldukça fazlasını gözlemlemek gerekmektedir. Sonra bazı belirtileri kendinizde görerek durduk yere psikolojiniz bozulmasın. Bizden uyarması. Birisi ölümün yaklaştığını fark etmeye ve onu kabul etmeye başladığı zaman çevresinden çekilmeye başlar. Dünyadan ve dünyanın içindekilerden ayrılma sürecini başlatır. Arkadaşlarının, komşularının ve hatta aile üyelerinin bile ziyaretini geri çevirebilir. Ziyaretleri kabul ettikleri zaman etkileşimde zorlanabilir ve bundan hoşlanmayabilirler. Kendi hayatları hakkında düşünüp taşınırlar ve anıları ziyaret edip dururlar. Nasıl bir hayat yaşadıklarını değerlendirebilir ve pişmanlıklarını düşünürler. Ölmek üzere olan kişilerin iştahı azalır, kilo verirler. Beden yavaşlamaya başlar ve daha önce olduğu gibi yiyeceklerden enerji almaya gereksinim duymaz. Bir zamanlar çok keyif aldığı ve en sevdiği yiyeceklerden dahi bir anda soğur. Artık eskiden çok sevdiği şeyler ona artık cazip gelmez ve hatta günlük görevleri yerine getirme isteği dahi azalır. Tek istediği şey uyumaktır. Buna uykuya düşkünlük değil de daha fazla yatkın olmak diyebiliriz. Çünkü ölüm yaklaştıkça vücudun metabolizması düşer. Değişen vücut kimyası hafif bir his üretir. Onlar ne aç ne de susuzdur. Yemek yediklerinde acı çekmezler ve bu başladıkları yolculuğun beklenen bir parçasıdır. Kişilerde oryantasyon bozukluğu sık görülür ve algılar değişebilir. Kişi gizli düşman korkusu veya yenilmeme duygusu gibi hezeyanlar yaşayabilir. Ölüme yaklaşan kişinin beyni hala aktiftir. Fakat pek çok kez kafası karışabilir. Tutarsız davranışlar sergilemesi muhtemeldir. Etrafında olup biteni eskisi gibi kavrayamaz. Halüsinasyonlar görebilir. Bazen orada olmayan insanlarla konuşabilirler. Konuşulan kişi genelde ölmüş insanlar olur. Hayat ile gelecek arasındaki perde kalkmıştır. Kişide ajitasyon görülür. Hareketleri amaçsızdır ve diğerleri için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Çünkü gittikçe bu dünyadan uzaklaşıyorlardır. Vücut daha zor bir şekilde kendini koruma altına alır. Vücut sıcaklığı düşüktür. Vücut hayati organları ayakta tutabilmek ister. Kan dolaşımı iç organlara daha fazla odaklanır ve bu yüzden ellerine, bacaklarına ve ayaklarına daha az kan gider. Özellikle elleri ve ayakları sanki hiç kan yokmuşçasına soğur. Vücudundan kanı çekilen kişinin cildinde soluk bir renk olması muhtemeldir. Ölüme yaklaşan kişinin saçlarındaki ve gözlerindeki parlaklık solar. Cildi, derisi artık bembeyaz ya da beyaza yakın sarı tonlarındadır. Vücudun farklı bölgelerinde ağrılar meydana gelir. Bu ağrıların aslında var olmadığı ve kişinin sadece bunu hissediyormuş gibi olduğu söylenmektedir. Nabız düzensizdir. Genelde yavaştır ya da nadiren de olsa olağandan çok daha hızlıdır. Kalp atışları düzensizleşir ve tespit edilebilmesi zorlaşır. Kişinin tansiyonu devamlı olarak düşerken böbrekler ise bir süre sonra çalışmayı tamamen bırakır. Ölüme yaklaşan kişinin idrarı artık kahve tonunda ya da pas rengindedir. Ölüme yaklaşan kişilerin önceden rahatlıkla kaldırdığı bir eşyayı kaldıramadığını ya da en ufak eşyaları bile eline aldıklarında düşürdükleri gözlemlenir. Artık kaslarını kontrol etmekte, güçlendiği gibi kaslarda zayıflamaya başlar. Bardakta su içmek gibi basit şeyleri bile yapamaz hale gelir. Terlemede artış görülür. Dolaşım nedeniyle deride renk değişiklikleri olur. Soluk ve mavimsi bir renk hakimdir.
Özellikle dudaklarda ve tırnak yataklarında daha belirgindir. Solunum değişiklikleri söz konusudur. Genellikle solunum daha hızlı ve yorucu haldedir. Tıkanıklık meydana gelebilir ve bu da öksürüğe yol açabilir. Konuşma azalır ve sonunda tamamen durur. Kişi artık ölüme doğru yaklaşmaktadır. Ölüm yaklaştıkça enerji dalgası ortaya çıkabilir. Yataktan kalkıp yakınlarla konuşmak, iştahsız geçen günlerden sonra nihayet bir şeyler yemek isteyebilir. Bu enerji dalgalanması kişiye göre değişiklik gösterse de ölen bir kişinin son fiziksel ifadeleri bunlardır. Nefes daha düzensiz ve genellikle daha yavaştır. Hızlı hızlı nefes almanın ardından nefes tamamen durabilir. Eller ve ayaklar morumsu ve lekeli olabilir. Bu benekler yavaş yavaş kollara ve bacaklara yayılabilir. Dudaklar ve tırnak yatakları mavimsi ya da mor olabilir. Kişi genellikle yanıt vermemeye başlar ve gözleri açık veya yarı açık olmakla beraber çevreyi göremezler. İnanışa göre bu anlarda ölmek üzere olan kişinin yanına sevdiği kişilerin oturup onunla konuşması tavsiye edilir. Bütün bunlardan sonra nihayetinde nefes tamamen sona erer, kalp durur ve ölüm artık meydana gelmiştir. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.